Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Özcan. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun videosunu ilk bakış yapacağız. Bu yeni çıktı Türk oyunu. İsmi Pilgrim diye bir oyun. Hatta hemen size bunu Steam'den okuyayım. Pilgrim, bir kayıp, pişmanlık ve af hikayesi. Bize yaptıklarımızı değiştiremeyeceğimizi fakat hatalarımızdan ders çıkarabileceğimizi hatırlatıyor. Bu arada müzik şöyle kumsalda, sahilde otururken dinlenebilecek en iyi sesler var şu an müzikte. Martı sesleri, deniz sesleri, alttan gelen hafif bir müzik var ve karşıda gözüken dağlar. Oyunun ilk böyle karesi çok güzel. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Neyse, devam edelim. Oyunla ilgili açıklamalar. Bu oyun hakkında. Eşimin görünüşüm tüm detaylarını hatırlıyorum. Her ne kadar yaklaşık 10 yıldır ölü olsa da gülümsediğinde yanaklarında nasıl da yükseldiğini hatırlıyorum. Uzun, kuzgun, siyahı saçlarının sırtından parlayan bir şelale gibi akışını hatırlıyorum. Ayrıca saçsız nasıl göründüğünü de hatırlıyorum. Her yıl aynı vakitte bir adam bir dağın tepesinden aşağıdaki sahile geleneksel bir yürüyüş yapar. Pilgrim, bir kayıp, pişmanlık ve af hikayesi. Bize yaptıklarımızı değiştiremeyeceğimizi fakat daima hatalarımızdan ders çıkarabileceğimizi hatırlatıyor. Seslendirme ve bir saatten fazla oynanış ile etkileyici bir yürüme simülatörü diyor. Basit bulmaca, öğeleri ve toplanan objelerle dinlendirici oynanış. Geniş dış mekanlardan daha klostrofobik iç mekanlara kadar çeşit gösteren 7 eşsiz konum bölüm. Yağmur, kar ve gün batımı güzel bir plaj dahil geniş ışık ve hava durumları çeşitliliği. Oyuncuyu içine çeken dinamik müzik tasarımıyla atmosferik ses tasarımı. Geçmişe dönüşler ile günümüzün birleşimiyle anlatılan 20 yıla dağılmış duygu yüklü bir hikaye diyor. Yürüme simülatörle alakalı bir oyun. Hem Türkçe altyazısı var, arayüz Türkçe, yapan adam Türkçe. Burada geliştirici Tonguç Bodur, yayıncı Tonguç Bodur diyor arkadaşlar. Çıkış tarihi de 10 Kasım 2017. Atatürk'ümüzün ölüm tarihinde bu oyun çıktı. Ve hemen Steam'den alıp ilk bakış videosu çekmeye karar verdim. Bakalım güzel bir oyun mu? Müzikler, şu ambiyans falan güzel. Şimdi gelelim buradan setlik ayarlarına. 720 diyor. Bunu 1080 yapalım abi. Full screen. ViewSonic açık diyor. Biz şu an 60'a EPS'de, açık olsa 60'da kitleyecek herhalde, aynen. Video kısmına gelelim. Kamera kısmı. XY falan diyor. Buna bakarız. Game İngiliz diyor. Buradan Türkçe seçiyoruz abi. Ayarları kaydet diyorum. Ayarları uygula. Ayarları kaydet. Ses kısımları. İyi. Hayt. Kamera. Neyse, uygula diyelim. Ayarları kapat. Evet, bölüm 1 Parlak Şelale diyor. Hadi bakalım neymiş bu Parlak Şelale. Hangi tuşlarla gidiyoruz, ona bakabiliyor muyuz? Tuş kombinasyonu falan. Otomatik yürüme diyor. Klavye Q diyor. Kontrolcü Y butonu. Klavye sol shift diyor. Devamlı koşma B'miş. Ha, biz bunu kolla oynayabiliyormuşuz ya. Kolla oynayalım mı da? Niye takamadım ben bunu? Evet, bölüm 1 Parlak Şelale. Bu oyun diyor bölümlerini geçtikçe kaydedermiş. Evet, bir araba sesi var.
Şu bizim arabamız herhalde, aynen. Şöyle bir araba sesi. Arabamız var doğrusu. Evet, gidelim bakalım. Şu an oyunu 1080 pikselde 60 kare hızıyla oynuyorum I arkadaşlar. like to go for long walks. Walks that cleanse the lungs and cleanse the spirit. This walk, though, has particular meaning for me, and it's a pilgrimage I make every year at this time. Yürüyüşleri sevdiğini ve ciğerleri bu yürüyüşün ne kadar faydalı olduğunu söylüyor. Her zaman bu yürüyüşleri yaparmış kendisi. Evet, dediğim gibi 1060 2DX 1060 ekran kartım var arkadaşlar. 1080 pikselde 60 kare hızıyla ultra ayarlarda 60 FPS alıyorum şu an oyunda. Şu oyunun sağ üst köşesinde böyle 0/5 diye bir şey var. Bu oyunla ilgili bir şey de, bu nedir onu tam anlayamadım. İlerleyen zamanlarda anlayacağız herhalde. Ya bölümdür ya da toplayacağımız malzeme sayısıdır. İkisi de olabilir. Burası kapalı değil mi? Aynen, burası kapalı. Devam. Oyun öyle bir şey düşünmüş ki yani parmağınız W'ye basmaktan yorulduysa diye otomatik yürüme tuşu var. Q tuşu. Bakın şimdi. Q'ya basıyorum abi, sadece mouse hareket ettiriyorum. Bak ellerim biliyorsunuz. Onu düşünmüşler yani. Sürekli yürüdüğümüz için elime sürekli W'da kalacağı için onu oyuncular, yani yapımcısı düşünmüş. I can remember every detail of my wife's appearance, even though she's been gone for nearly 10 years. I remember how her cheekbones would rise when she smiled. I remember her long, raven black hair flowing down her back like a shiny waterfall. I also remember how she looked without hair. Evet, otomatik yürümeye devam. Bak bu hoş olmuş. Madem yürüyeceğiz hep, otomatik yürüme tuşu çıkarması mantıklı olmuş, akıllıca olmuş. Ha bak, burada üstümüzde bir köprü var. Aha, bir kulübe. Buradan çıkabiliyor mu? Yok. Şurada otomatikten çıkaralım. Manuele geçelim. Bu ne lan? Mesela bunu topluyorlar, bunun ismini yazsaydı mesela. Bu ne bu? Taş mı? Ya elma mı? Yumurta mı? Ne oldu böyle değil. Ha bak bir oldu orası, görüyor musunuz? Ama siz göremiyorsunuz tabi, orada benim webcam var. Bu sağ üst köşede 0/5 yazıyordu ya. Şimdi bak, bunu aldıktan sonra 1 oldu orası. Demek ki daha alacağımız toplam 5 tane öyle malzeme var. Oraya aldıkça orası giderek artacak. Anladığım kadarıyla öyle, evet. Burada başka bir şeyler var mı? Şöyle bakalım. Aa bak, böyle de iniyormuş buraya. Neyse, biz yine otomatik moda alalım arkadaşlar. Böyle bir kulübe var. O çıkabiliyor muyuz biz buraya? Yok abi, çıkmıyor lan. Kuleye çıkmıyor.
Buralarda bir şey yok. Temiz burası. Şu kulübede bir şey var mı? O ne lan? Koyun mu lan o? Koyun var herhalde. Kapalı zaten burası, aynen. Ne girilmiyor. Koyun mu lan? Domuz mu lan o yoksa? Oo, domuzmuş lan. Bir de baksana koşuyor üzerime. O da arkadaş, Türk oyunu yapıyorsun. Koyduğun hayvana bak ya. Domuz. Arkadaş. Yapımcısı Türk adam. Ya her şey Türk, İngilizce de var ama isimler İngilizce de. Ya bir domuz koy arkadaş, şey Türk. She was still beautiful and she could still smile, but not as often as she used to. The sickness came and went quickly enough, but when it went, it took her with it. I was only 31 years old at the time. She, 33. Our daughter, Emily, had only recently turned 6. Evet, Emily diye bir kızımız var. Ama doğru, karakterler yabancı, oyunda yabancı da ama Türk yapımı bir yabancı oyun. Emily diye bir kızımız var. Annemiz 6 yaşında mı ne dedi herhalde, aynen. Eşimiz hastalık yakalamış, hastalığa ve kaybetmişiz onu. 10 yıldır, biz şu an 10 yıldır Emily ile beraber yaşıyoruz. Emily de bir kız çocuğu olduğu için bizim için zor herhalde, aynen. Aha, bir tane daha yumurta bulduk. O yumurta mı diyelim, taş mı diyelim? Ne oldu? Etrafında bir şey var mı? Yok, devam. Yine otomatik moda aldım. Oyun böyle tarz arkadaşlar. Yürüyüş simülatörü oyun. Devamlı yürüyoruz. Yine bizi karşılayan domuzlar var tabi. Allah'tan saldırmıyorlar ha. Buralarda bir şey yok. Şuna bak ya, traktörün tekerleğine bak. Traktör diyor, yoksa vinç çekici abi. Bakayım buna çıkıyor mu? Yok, yine çıkmıyor abi. Oradan geldik, orada bir şey yok. Devam. Otomatiğe alalım. Müzik değişti. Yürümek güzel arkadaşlar. Yürüyün, bol bol yürüyün. Bu oyun bize bunu alttan böyle sosyal mesaj veriyor. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. It's hard enough for a parent to raise a young child on their own, doubly so when the child is of the opposite gender. Yet that's precisely the predicament I found myself in when Cassandra died. Evet, dedim ya, kız çocuğu büyütmek zor diye. Emily kızımızın hani karşı cinsten, bir de karşı cinstense eğer diyor çocuğun, hayatta tek başına kaldıysan Cassandra'dan sonra gerçekten zor diyor. Bir de kız olduğu zaman daha da zor diyor, onu söylüyor. Eşimizin adı bu arada Cassandra'ymış. Kızımızın adı da Emily.
By all means, both sets of grandparents did their best to help out, but my pride dictated that I could only ask so much of them. I needed to prove to everyone, not least of all myself, that I could do this. I had no desire to be the all but absent father that my own had been, and endeavored to spend as much time as I could caring for my daughter in the most direct way possible. I won't deny that the odd drink came in handy during this early period, but it was yet to become a problem. Kızına büyük annesi ve büyük babaannesi de yardımcı olmuş bakması konusunda. Ama onların yaşlılığı buna bizim adamımızın artık vicdanı el vermemiş. Onları yormak istememiş. İçi rahat değilmiş onları yorarken. Bu sefer bütün yükü kendi omuzlarına almaya başlamış. Hani kendi babası bizim bu adama çocukluğunda pek yanaşmamış ama kendisinin de o şekilde olmayacağını söylüyor. Ve tam tersine kızına daha bir ilgi göstereceğini söylüyor. Ondan bahsediyor ama bizim adamımız çocuklukta babasından kötü şeyler görmüş. Yani hiç ilgi görmemiş. Aynı şeyleri kendi kızına yaşatmak istemiyor. Anladığımız kadarıyla böyle bir hikaye var. Ağacın etrafında bir şey var mı? Yok gibi. Şuradan inelim. Otomatik moda alayım yine. Şurada solda bir yol var. Sağda da var. Sola bakalım. Bakalım buralarda bir şey var mı? Bak buraya koymuşlar bunlar. Vay. Gelmesek bunu bulamayacağız demek. 3 tane oldu malzememiz. Yürümeye devam. Köyde de memlekette böyle yürürken biz böyle ormanlık alanlarda hep böyle çapraz giderdik arkadaşlar. Çapraz giderken daha az yorulduğumuzu söylerdik, düşünürdük. Hep yani büyüklerimiz öyle yapardı, biz öyle yapardık. Ama gerçekten işe yarıyor, bunu söyleyeyim. Dümdüz böyle gitmektense yukarıya yokuş falan çıkmaktansa her zaman çapraz gidin. Daha az yorulursunuz. Şu domuzlar var. Şunlar koyun olacaktı işte abi. Onlar domuz nedir Allah'ını seversen. İnek koy, koyun koy, at koy, bir şey koy ya. Ata hayvanımız olan atı koy. Evet, müzik değişti. Bir şey göle geldik herhalde değil mi? Göl olması lazım aynen. Şu gölde bir kulübe var. O kulübeye gitmemiz lazım da. Göle atlasak ne oluyor? Ölüyor ve bu tekrar buradan başlıyor. Güzel. En azından oyunda ölebiliyormuşuz. Bunu görmüş olduk. O kulübeye nasıl gidelim acaba? Much greater challenges in the early days were the ones that people would think almost trivial. Ensuring my daughter was safe when she used public restrooms and that she cleaned herself properly when she was in the bathtub. Responsibilities that would normally fall upon the female parent, when there is one. Emily was still very young at the time, of course, but old enough to feel awkward that her father was checking in on her during her more private moments. There's no denying that the presence of a woman would have alleviated much of the burden cast suddenly upon both of us. Evet. Bizim adamımız en sonunda evlenmeye karar verdi. Çünkü baktı zorluklarla baş edilmiyor. Bunun en iyi çözümünün evlilik olacağını düşünmüş. O karara vardı şu an. Bak buraya gelmem için benim şu dağın etrafını dolaşacağım. Aynen.
kulübeyi unutmayayım, oraya geleceğiz. Şurada biraz şelalenin sesini dinleyeyim. Şöyle 1-2 dakika içiniz huzurla dolsun. Kulübeye daha geldik. Baksana içeride bir şey var abi. Aynen 4 oldu. Bunu da aldık. Burada bir şey yok. Burada da yok. Burası kapalı zaten. Şu üstte bir şey var mı? Üstte de bir şey yok. O göl kenarındaki eve gitmek istiyorum ya. Buralardan gidilmiyor. It's not like I didn't try to meet other women after Cassandra's passing. I even went on the odd date, but, well, between my teaching job and my responsibilities as a single parent, it was hard to not only find the time, but to find someone to babysit for the evening, without calling upon the goodwill of the grandparents yet again. Most of all, though, it was impossible to find someone to fill the yawning void that Cassandra had left in her wake. Cassandra'dan sonra çeşitli kişilerle görüştüğünü, hatta bu hani evlenmek için çeşitli denemelerin olduğunu söylüyor. Ama bir türlü başarılı olamamış. Kendi mesleği burada öğretmenlik. Ama yine Cassandra'nın yerini dolduracak birini asla bulamam diyor. Zaten bulamamış da. Bakalım adam evlenecek mi? Taşa maşa bakıyor. Aha evlere geldik. Evet şu kulübeye bakalım. Alt kattan başlayalım. Alt katta hiçbir şey yok. Üst kata çıkalım. Geminin üstüne de kayık koymuşlar, ilginç. Burada bir şey yok. Atlasam ölür müyüm acaba? Aa iyi, ölmüyorum. Aa, bu evde bir şeyler gözüküyor. Bir radyo. Pil yok diyorlar. Aha piller burada. Tak bakayım. I never asked you to be alone, my sweet. You'd have had my blessing if you had found someone else. All I would have asked was that she be a good mother to Emily. Aa eşimizin bak eşimizden bir video. Cassandra'dan. Senin yalnız olmanı asla istemem diyor. Özellikle diyor sadece diyor kızımız mutlu olsun, kızımıza iyi davransın yeter diyor benim için. Önemli olan o. Ya o konuda diyor sana hakkımı helal ederim. Bundan yana bir şüphen olmasın diyor.
Kelebeklere bak. Kuş sesleri güzel olmuş yalnız ya. Tam mekana uygun kuş sesleri var yani, anladığım kadarıyla öyle. Şuralarda falan bir şey var mı? Yok. Ne oluyor? Ara bir randevu. Farklı bir mekana geldik. Daha modern bir yere. Şehir arasında bir cadde. Işıklı mışıklı, bayağı bir sosyetik caddeye benziyor. Şurada bizim var. Ah, yes. I remember this evening. My wife left a note for me with a friend of ours who worked at a place called Danny's Cafe. She always did like her little games. We had a lot of good times in this district, made a lot of good friends, enjoyed a lot of good meals, but there are unfortunately other memories which I associate with this place. Bu bölge bizim adamımızın eşiyle birlikte takıldığı mekanlardan birisiymiş. Burada eşi ona çeşitli bazı oyun yapıyormuş herhalde. Not bırakıp kaçıyor mu ne yapıyor anlamadım ama böyle bir oyunları varmış ama sadece eşiyle güzel vakit geçirdiği vakitler değil, kötü geçirmiş olduğu zamanlar da varmış. Anladığım kadarıyla öyle. Şurada girebiliyor muyuz? Girmiyor. Şimdi sol da var, sağ da var. Sağ tarafa bakalım bu sefer de. Sağ tarafta bir şey yok. Sol tarafa bakalım. Işıklı geyik de fena olmamış baksana. Şöyle bir resim alayım ben ya. Yes. Burada bir şey var mı? Bu tarafta da bir şey yok. Buraya çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Yılbaşı herhalde. Yılbaşı günü herhalde. Hani. Noel vakti ışıklar süslemişler buralarda. Bak kafeye yaklaşınca sesler çoğalıyor. Evet, sağa da baktık bir şey yok, sola da baktık bir şey yok. Düz gidelim bakalım. Düz gidelim, düz gidelim. Buraya girebilecek mi? Mümkünatı yok, girmiyor. Oyun parkı. Karşını alabiliyoruz mu diye baktım ama alamıyoruz. Burada da bir şey yok abi. Nereye gideceğiz acaba?
Bir geri bakalım. Mağara sahnede ne yapacağız? O tarafa geçemiyor. Ne yapacağız lan biz burada? Lan baktık işte her yere ya. Yavaş söylüyorum da ne yapacağımızı söyle. Çocuk parkı. Bir tavşancık var. Yok abi. Bu oyunu burada bitiririm herhalde. Şöyle müzikte kalsın. Evet arkadaşlar, bu oyunda burada sonuna gelelim. İlk bakış videomuz bu şekilde olsun. Oyunu bana sorarsanız ben pek beğenmedim ama bu tarz oyunlar bana göre değil. Bana böyle aksiyonlu, bol, böyle bildiğim böyle oyun lazım bana. Bu bildiğin simülatör arkadaşlar. Yürüyoruz ama Türk oyunu olduğu için destek olmak lazım. Siz de destek olun. Steam'de sadece 8 lira. Çünkü böyle oyunlara destek oldukça daha ilerleyen zamanlarda daha güzel oyunlar çıkabilir Türkler adına. Ve bu da daha gayet güzel olur. Ne de olsa Türkçe abi, destek olmak lazım. Evet, gördüğünüz gibi oyun bu şekil. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle çeşitli ilk bakış videolarımız olacak. Yeni oyunlara özellikle. Şimdiden bu arada ben bu oyuna devam etmeyi düşünmüyorum. Hani sizin de düşüncenizi alacağım. Çünkü burada takıldık gördüğünüz gibi. Devam edeyim mi etmeyeyim mi size bırakıyorum. Yorumlarınızı videonun alt kısmında belirtirseniz beni memnun edersiniz. Olumlu veya olumsuz bütün yorumları açalım. Evet, şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.